Bu logoyu hatırladınız mı? Peki ne oldu bu oyuna? Neden günümüzde eskisi kadar konuşulmuyor? Gelin önce oyunun hikayesine bakalım. Oyunun hikayesinde Blue Touch ve Red Man isimli iki kardeş kavga ediyor. Bu iki kardeş birbirlerini öldürmek istedikleri için paralı askerler kiralıyorlar. Biz de oyuna tam bu noktada başlıyoruz. Oyun içerisindeki 9 tane paralı askerden biri olarak savaşa katılıyoruz. Oyundaki her bir karakterin birbirlerine karşı üstünlükleri ve zayıflıkları vardır. Oyun içerisinde bu 9 tane karakterin her birinin kendine özel özellikleri var. Örnek vermek gerekirse Scott daha zayıftır, daha hızlı koşar ve çifte kullanır. Her sınıfın bir ana silahı, ikinci silahı ve yakın dövüş silahı vardır. Gelin bu karakterleri tanıyalım. İlk karakterimiz Scott. Bu videoda karakterlerin özelliklerine çok fazla değinmeyeceğim çünkü zaten hepsini siz biliyorsunuz. Ama kısaca Scott'ı özetlemek gerekirse hızlı koşuyorsun ve adam öldürüyorsun. İkinci karakterimiz Soldier. Soldier'da ise bir roket atar kullanıyorsunuz. Özetlemek gerekirse bu roket atarla düşmanları öldürebiliyorsunuz, roket jump yapabiliyorsunuz. Üçüncü sırada ise Pyro var. Pyro'yu özetlemeye gerek yok çünkü W yani mouse ve W aynı anda basıyorsunuz, adam ölüyor. Bu kadar. Demoman bir Soldier gibi elinde bir bomba atar taşıyor ve o bomba atarla düşmanların içinden geçebiliyorsunuz. Yine sticky jump yapabiliyorsunuz. Sıradaki karakterimiz Obez. Evet, bu karakterle isterseniz T-pose yapıp sandviç atabilirsiniz. Ya da isterseniz elinize minigun alıp sabahtan akşama kadar tarayabilirsiniz. Bu da böyle bir karakter. Sıradaki karakterimiz Engineer. Engineer ile yapı kurup düşmanların içinden geçebilirsiniz. Sıradaki karakterimiz Medic. Medic'le can basıyorsunuz, takım arkadaşlarınızı iyileştiriyorsunuz ve onları hayatta tutuyorsunuz. Sıradaki karakterimiz Sniper. Sniper'la düşmanlara body atabiliyorsunuz ya da headshot atarak öldürebiliyorsunuz. Sıradaki sınıfımız Spy. Tamamıyla görünmez olup düşmanları arkadan bıçaklayıp insanların içinden geçip analarla aslında düşünüldüğünde çok da öyle özel ahım şahım hareketleri yok. Peki bu oyunun oynanışı ve karakterleri neden seviliyor? Oyunda her bir karakterin kendine özel ayrı bir mekanizması var. Örnek vermek gerekirse Scott'ta movement çok önemli. Nereye zıpladınız, düşmanı nasıl öldürmeniz gerektiği, düşmana karşı nasıl saldıracağınız. Soldier'ın roketini ateşlediğinde rakip düşmana değip değmeyeceğini hesaplamak. Soldier'la birlikte roket jump yapıp düşmanları havadayken öldürebilmek. Pyro'da hiçbir şey yok. Demoman'da aynı şekilde Soldier'da olduğu gibi bombalarını atarken nereye nasıl isabet edeceğini düşünerek ateş etmek ve yine aynı şekilde Soldier'da olduğu gibi sticky jump yaparak oynamak. Spy'da ise bir sürü step seçeneğinin olması gibi T-Rex step, Matador, Face step gibi. Aslında oynanışı özelleştiren de bu. Her sınıfın kendine özel mekanikleri var. Bu mekanikleri nasıl oynayacaksın, oynanış stilini nasıl seçeceğin tamamen sana bağlı. Ve bu oyun bu yüzden çok oynanıyor. Şimdi gelelim oyundaki oyun modlarına. Oyun içerisinde bayrak kapmaca, kontrol noktaları, tepenin hakimi, yük vagonu, arena, ortaçağ, Man vs. Machine gibi oyun modları bulunmakta. Ek olarak topluluğun kendi yaptığı oyun modları da var. Örnek vermek gerekirse Saxonail, Death Run, Dodgeball, 5x, Onyx veya takas sunucuları gibi. Oyun modlarında kısaca bahsedecek olursam, bayrak kapma modunda iki takımın da istihbarat çantası oluyor. Bu iki takım hem kendi istihbarat çantalarını koruyup hem de karşı takımın istihbarat çantasını çalmaya çalışıyorlar. Çaldığınız zaman karşı takım bir skor elde ediyor. Oyun skoru 3 olan takım kazanıyor. Kontrol noktaları modunda ise oyunu kazanmak için kontrol noktasını ele geçirmeniz lazım. Tabi karşı takım da boş durmayıp kontrol noktasını savunmaya çalışıyor. Eğer savunan taraftaysanız o süre içerisinde savunmayı başarabildiyseniz oyunu kazanıyorsunuz. Tepenin hakimi modunda ise iki taraf içinde o kontrol noktasını elinizde tutmanız lazım. O belirlenen süre zarfı içerisinde kontrol noktasını elinizde tutarsanız kazanırsınız. Ama eğer karşı taraf elinde tutarsa o zaman onlar kazanır. Yük vagonu modunda ise eğer bir buluysanız yük vagonunu ittirmeniz lazım. Eğer bir restseniz karşı tarafın vagonu ittirmesine izin vermemeniz lazım. Man vs. Machine modunda ise size saldıran robotlara karşı savunma yapıp robotları öldürmeye çalışıyorsunuz. Şimdi ise gelelim oyunun topluluğuna. Team Fortress 2'nin topluluğu gerçekten biraz şeydir. Team Fortress 2'nin topluluğunda görebileceğiniz en iyi samimi insanlarla tanışabilirken aynı zamanda görebileceğiniz en toksik insanlarla da tanışabilirsiniz. Oh, what? You're live on Twitch?
What? I have Skibidi. Come on, man! Oh my fucking god! Örnek vermek gerekirse olur da yanlışlıkla Two-Fort haritasına girdiğiniz zaman karşı tarafın çantasını ele geçirmeye gittiğinizde karşınıza kocaman 2-3 tane taret çıkacak. Kendinizi oyun içerisinde Matrix'teymiş gibi hissedeceksiniz. Gerçekten çıkmak isteyeceksiniz ama çıkamayacaksınız. Sanki müebbet hapisteymiş gibi olacaksınız. Çıkmak isteyeceksiniz ama çıkamayacaksınız. Ele geçirmek isteyeceksiniz ama öleceksiniz. En sonunda ise bu ızdıraptan bir şekilde kurtulacaksınız. Şimdi gelelim diğer kısma. Bu oyun içerisinde çok fazla toksik insan olduğu gibi tam tersi şekilde çok fazla iyi olan insanlarla da karşılaşabilirsiniz. Ama genel olarak Team Fortress 2 topluluğu gergindir. Çünkü onlar ilgi ve sevgi görmemiştir. Valve abileri yıllardır kendi oyunları olan Team Fortress 2'ye yenilik getirmemişlerdir. Bırakın yenilik getirmeyi, topluluğun getirdiği şeyleri yenilik diye insanların önüne sunup update yaptık demişlerdir. Ama her şeye rağmen yıllarca Team Fortress 2 oynamış biri olarak söylüyorum. Bu oyunun topluluğu candır. Bu oyunun topluluğu öyle bir topluluktur ki yıllar geçmesine rağmen Team Fortress 2'yi asla bırakmamışlardır. Valve her ne kadar bu oyunla ilgilenmese bile oyunun topluluğu oyun içerisinde ölen ses aktörüne buluşma yapacak kadar önemsiyordur bu oyunu. Valve yıllardır update yapmamasına rağmen oyunun topluluğu kendi oyun modlarını getirmektedir. Oyuna yeni haritalar, yeni modlar, yeni çizimler, yeni TF2 içerikli filmler ve çok daha fazlasını yapmaktadırlar. Şimdi gelelim oyuncu trading mevzusuna. Bu oyunda takas yapan insanlar görüp görebileceğiniz en hard işini yapan insanlardır. Başlıca birkaç siteden bahsedecek olursam ScrapTF, BackpackTF, MarketplaceTF, TradeTF düzenli olarak bu sitelerde takas yapmaktadırlar. Evet arkadaşlar, şapka simülasyonuna hoş geldiniz. Yüzlerce ve binlerce şapka içerisinden karakterinize en uygun şapkayı bulup onu almaya çalışacaksınız. Tabi bu eşyaları oyun içi para sistemi olan Metalle alabilirsin. Evet, aradığınız o boktan şapka için sayısız kutu açıp paranızı çöp edebilirsiniz. Ve oyun içi bu hayali piksellere yaklaşık 2 aylık asgari ücretinizi ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Peki ne oldu arkadaşlar bu oyuna? Onca özelliğe rağmen neden günümüzde eskisi kadar konuşulmuyor? Bunun başlıca sebeplerinden biri ise Valve'ın oyuna update getirmemesi. Oyuna çok uzun süredir update gelmiyor, yeni içerik gelmiyor ve haliyle insanlara da update gelmediği için oyun oynamıyor. İkinci olan durum ise artık insanlar yeni nesil oyunlara geçti. Valorant, CS2 çok daha güzel gözüken, çok daha fütüristik olan, gerçeklikten tamamen uzak olan oyunlara geçtiler. Neden elinizde daha iyi bir alternatif varken TF2 oynamak istiyorsunuz ki? Günümüzde gerçekten Team Fortress 2 oynamak eskisi kadar zevk vermiyor. Sırf bu videoyu çekmek için gittim kendim Team Fortress 2 oynadım. Gerçekten eskisi kadar zevk alamadım. Oyun içerisindeki bot istilası, Valve'ın oyuncuları iplememe işi, oyunun takasının botların eline bırakılması, sunucu sahiplerinin sunucularını bırakması veya da sunucularını kapatması. Tüm bu nedenlerden ötürü Team Fortress 2 karada çırpınmaya çalışan bir balığa benzetiyorum. Bu oyun yeniliğe aç, update'e aç. Bu oyunun her şeye rağmen bu kadar çok oyuncu kitlesinin olması, eskimemesi, adeta bir kült yapım olması bile bu oyun için çok iyi bir başarı. Fakat günümüze geldiğimiz durumda ise topluluğun bütün bu çabalarına rağmen, herkes elinden geleni yapıyor olmasına rağmen ölmeye mahkum. Şimdi gelelim size sorduğum o soruya. 2024 yılında hala TF2 oynanır mı? Tabii ki de TF2 hala oynanır. Yıllar geçse de, oyun eskise de, eskisi gibi olmasa bile bu oyun her zaman bizim gönlümüzde farklıdır. Daha iyi alternatifler olmasına rağmen bu oyunu hala oynuyorsak bu oyun bizi içine çekebiliyordur. Daha önce Pauline'in de dediği gibi tüm bu videoyu tek bir kelimeyle özetleyebiliriz aslında. Old but gold.